Size özel hazırladığımız bu derinlemesine hoş geldiniz. Bugün masamızda televizyon dünyasını adeta kasıp kavuran o dizinin The Pitt'in ikinci sezonu var. Merakla bekleniyordu ve Variety, TVline, CBR gibi platformlardan da taptaze ilk eleştiriler geldi. Onlara bakacağız. Evet, geçtiğimiz yıl en iyi drama dahil ne kadar ödül varsa toplayan diziden bahsediyoruz. İlk sezonu hatırlarsan neredeyse kusursuzdu. Bu da akla hemen o soruyu getiriyor. Hani bu kadar başarılı bir başlangıçtan sonra o meşhur ikinci sezon sendromundan kurtulabildiler mi? Aynen öyle. Bizim de amacımız tam olarak bu. İlk sezon neden bu kadar tuttu ve eleştirmenlere göre ikinci sezon o çıkayı yakalayabildi mi yoksa altında mı kaldı? Hadi gel, kaynaklar ne diyor bir bakalım. Harika. Çünkü dizinin başarısını sadece ne anlattığıyla değil, nasıl anlattığıyla da açıklamak lazım. Bütün kaynaklar bu konuda hemfikir. Evet, kesinlikle. Yani herkesin ne izleyeceğini şaşırdığı, her şeyin aynı anda platformlara yüklendiği bir çağda The Pitt sanki bir zaman makinesi gibiydi. Bizi o eski haftalık yayınlanan 15 bölümlük klasik televizyon tecrübesine geri götürdü. Kesinlikle ve bu çok bilinçli bir tercihti. Hatta bu yapı dizinin DNA'sinin temeli diyebiliriz. O zaman tam da bu temelden, yani dizinin özünden, o değişmeyen formülünden başlayalım istersen. Olur, başlayalım. Hikaye, kurgusal bir Pittsburgh acil servisinde geçiyor ve her sezon neredeyse gerçek zamanlı ilerleyen tek ve upuzun bir nöbeti anlatıyor. İkinci sezonda bu formülü aynen korumuş. Evet, bu gerçek zamanlı format zaten dizinin en önemli özelliklerinden biri. İzleyiciyi koltuğundan tutup doğrudan o kaosun içine atıyor adeta. Gerilim bir an bile düşmüyor. Düşmüyor. Fakat eleştirmenler bunun iki ucu keskin bir bıçak olduğuna dikkat çekiyor. Nasıl yani? Şöyle, haftalık yayınlanan bir dizide olaylar devam ederken karakterlerin sürekli durumu özetlemesi, hani izleyiciye bir şeyleri hatırlatmaya çalışması. Anladım, tekrara düşme riski taşıyor değil mi? Tam olarak öyle. Mesela TV Line'daki bir eleştiri, Doktor Mel King karakterinin yaklaşan mahkeme ifadesiyle ilgili endişelerini sürekli dile getirmesinin bir noktadan sonra biraz yorucu olabildiğini söylüyor. Hmm. Ama işin ilginç yanı şu, aynı eleştirmen diyor ki, bu bir yandan da dizinin gerçekçilik iddiasını güçlendiriyor. Yani gerçek bir kriz anında panik halindeki bir insan aynı endişeyi defalarca dile getirir. Doğru. Yani bu bir yazar hatasından çok karakterin ruh halini yansıtan bilinçli bir... Bir seçim, aynen öyle. Dramatik anlatımla gerçekçilik arasında çok ince bir ipte yürüyorlar. Gerçekçilik demişken dizinin en çok övülen yanlarından biri de o sosyal vicdanıydı. Hani bir pembe diziden çok bozuk bir sistemin acımasız bir portresini çiziyordu. Anladığım kadarıyla ikinci sezonda bu damar daha da güçlenmiş. Hem de nasıl. İncelemeler ikinci sezonun çok daha karmaşık ve güncel sosyal meselelere cesurca daldığını gösteriyor. Sınır dışı edilme vakaları var mesela. Bunun hastalar üzerindeki etkisi. Tıp dünyasında pek konuşulmayan kilo ayrımcılığı, yani fat phobia, Oo, ilginç bir konu. çok. Yapay zekanın doktorluğun yerini alıp alamayacağı tartışması var. Evsizlik krizi, işitme engelli bir hastayla iletişim kurmanın önemi gibi bir sürü konu işleniyor. Bu çok iddialı bir liste. Peki kaynaklar bu konuların işlenişi hakkında ne diyor? Yani yüzeysel mi kalıyor yoksa derinlemesine mi ele alınıyor? İşte bu eleştirmenleri biraz ikiye bölen bir nokta. Variety mesela sınır dışı edilme hikayesinin çok katmanlı aktarıldığını, dizinin en güçlü anlarından biri olduğunu söylüyor. Ama CBR'daki bir yazar da bu kadar çok konuya değinmenin bazılarının ister istemez biraz havada kalma riskini doğurduğunu belirtiyor. Anlıyorum. Ama dizinin amacı belli. Sistemin yarattığı hayal kırıklığı konusunda hastalar ve doktorlar arasında bir köprü kurmak. Ve bunu çoğunlukla başarıyorlar. Hatta Pittsburgh şehrine özgü referansları artırmışlar. Mesela Tree of Life sinagogu saldırısına bir gönderme var. Bu da hikayenin geçtiği yere olan bağını güçlendiriyor. Anladım. Yani temel yapı, format ve toplumsal duyarlılık aynen devam. Peki bizi hikayede ne gibi büyük değişiklikler bekliyor? İlk sezonun üzerinden 10 ay geçmiş ve 4 Temmuz'da başlıyoruz. Yani hastaneler için yılın en yoğun günlerinden biri.
Aynen. Sanırım en doğru başlangıç noktası da ana karakterimiz Doktor Robbie olur. Evet, kesinlikle. Robbie 3 aylık bir zorunlu izne çıkmadan önceki son nöbetinde ve daha ilk andan itibaren bir şeylerin fena halde yanlış olduğu belli oluyor. Kendine yeni çok güçlü bir motosiklet almış ama bir meslektaşı sorunca kask taktığı konusunda bariz bir şekilde yalan söylüyor. Vay canına. Sadece bu tek detay bile sayfalarca diyalogtan daha fazlasını anlatıyor aslında. Kesinlikle. Yani sadece pervasız değil, kendine zarar verme eğiliminde ve bunu aktif olarak saklıyor. Onu bıraktığımız yerden çok daha karanlık bir yerde buluyoruz. Bu eleştirmenlerin de sürekli altını çizdiği bir nokta. Diyorlar ki The Pitt'in asıl dehası o büyük tıbbi acil durumlarda değil, işte bu küçücük sessiz karakter anlarında yatıyor. Robin'in bu sezonki yolculuğu tamamen ilk sezonun travması ve o pandemi sonrası tükenmişlikle başa çıkma mücadelesi üzerine kurulu. Bir de üstüne rehabilitasyondan yeni dönen Doktor Langdon ile arasında bir gerilim var değil mi? Hem de nasıl bir gerilim. Langdon ilk sezondaki olaylardan onu sorumlu tutuyor. Ortam çok gergin. Yani Robbie zaten kendi iç cehennemini yaşarken bir de kadroya yeni yüzler ekleniyor. Sanırım en dikkat çekeni de Robbie'nin izni sırasında onun yerine geçecek olan Doktor Al-Haşeni. Evet ve bu karakter sezonun ana tematik çatışmasını ateşleyen kibrit oluyor adeta. Seppi de Muafi canlandırıyor. Doktor Al-Haşimi, tıbbın geleceğini temsil ediyor. Veriye dayalı, kuralcı, teknoloji ve yapay zeka destekli bir yaklaşım. Bu da Robbie'nin tamamen sezgisel, içgüdülerine göre hareket eden eski usul tarzıyla. Taban tabana zıt bir durum yaratıyor, aynen öyle. Peki bu klasik bir insan makineye karşı hikayesine dönüşme riski taşımıyor mu? Yani dizi, yapay zeka kötüdür gibi basit bir mesaj mı veriyor? Kaynaklara göre kesinlikle hayır. Dizinin en büyük başarısı da bu zaten. Konuyu siyah beyaz ele almak yerine gri alanları araştırıyor. Yapay zekanın teşhiste nasıl hayat kurtarabileceğini, insan hatasını nasıl azaltabileceğini gösteriyor. Anladım. Ama aynı zamanda bir algoritmanın bir hastanın korkusunu veya bir ailenin acısını anlamayacağını, o insani dokunuşu asla sağlayamayacağını da yüzümüze vuruyor. Yani teknoloji tıbba neler katıyor ve bizden neleri alıp götürüyor sorusunu çok yönlü bir şekilde tartışmaya açıyor. Bu harika bir çatışma dinamiği. Robbie ve Al-Haşimi arasındaki bu felsefi savaş anlaşılan sezonun motoru olacak. Peki ya ilk sezondan tanıdığımız diğer karakterler? Mesela Whittaker ve Santos. Onların gelişimine dair neler söyleniyor? Onların evrimi de çok övgü topluyor. Whittaker artık çaylak asistanları eğiten bir pozisyonda, Santos ise özgüvenini bulmuş. Hatta bir eleştirmen, Whittaker'ın bu sezonki yolculuğunun efsanevi ER dizisindeki Doktor Carter karakterinin gelişimini anımsattığını yazmış. Yeni nesil için yeni bir Carter diyor onun için. Bu çok büyük bir iltifat. Bu gerçekten çok büyük bir iltifat. Ama bu kadar yeni karakter, yeni çatışma varken aklıma bir soru takılıyor. Acaba eski karakterlere yeterince zaman kalıyor mu? İşte tam da yaraya parmak bastın. Birçok eleştirmen yavaş yavaş kadronun fazla kalabalıklaşmaya başladığına dair endişelerini dile getiriyor. Ama bu konuya eleştirilerin artı ve eksilerini değerlendirdiğimiz bölümde tekrar dönelim. Tamamdır. O zaman şimdi tüm bu analizleri bir araya getirme zamanı. Eleştirmenlerin nihai kararı ne? Genel kanı ne yönde? İbre yukarıyı mı gösteriyor, aşağıya mı? İbre ezici bir şekilde yukarıyı gösteriyor. Yani ustalıkla yapılmış, olağanüstü performanslar ve halen televizyondaki en iyi hastane draması gibi ifadeler neredeyse her incelemede var. Oo, çok net. Çok net. Dizinin gerçekçi tıbbi efektleri, cinsel saldırı gibi son derece hassas bir konuyu sansasyondan uzak, kurbanın gözünden ele alması büyük takdir topluyor. Ve neredeyse tüm eleştirmenler, başhemşire Dana rolündeki Catherine Lanansa'nın performansının bir kez daha Emmy'yi hak ettiğini söylüyor. Bu çok açık bir övgü. Ama hiçbir şey mükemmel değildir. Kaynakların altını çizdiği başlıca eleştiriler, hani evet dizi harika ama şunlar daha iyi olabilirdi dedikleri noktalar neler? İki ana eleştiri öne çıkıyor. Birincisi dizinin bu sezonda, ilk sezondaki toplu silahlı saldırı gibi tek, büyük ve sarsıcı bir merkezi kriz yaratmakta zorlandığı yönünde. Nasıl yani? Sezon 4 Temmuz'da geçtiği için hastaneye sürekli bir felaket akışı var.
Havai fişek kazaları, araba kazaları, aşırı doz vakaları. TV Line'daki bir yazar durumu şöyle özetlemiş. Bu size eski 24 dizisiyle ilgili o meşhur şakayı hatırlatıyor. Bir adamın başına daha ne kadar kötü şey gelebilir ki? Evet, evet, Jack Bauer. Aynen. The Pitt'in kadrosu Jack Bauer'a rakip olmaya çalışıyor gibi diyor. Yani bu birbirini takip eden felaketler silsilesi ilk sezondaki o tek ve odaklanmış krize kıyasla biraz dağınık hissettirmiş. Anladım, bir odaklanma sorunu var. Peki ya ikinci ana eleştiri? İkincisi de daha önce sinyalini verdiğimiz konu kalabalık kadro. Hani Whittaker'ın yükselişinden bahsetmiştik ya, bunun bir bedeli olmuş anlaşılan. GBR'daki inceleme, Doktor Mohan ve Doktor McKay gibi ilk sezonda sevilen bazı yan karakterlerin yeni gelenlerin gürültüsü arasında neredeyse kaybolduğunu söylüyor. Bu kötü olmuş. Evet. Genel hissiyat bir eleştirmenin deyimiyle daha çok olay, daha az duygu yönünde. Sanki ilk sezondaki o karakter odaklı derinliği bu sezon daha fazla aksiyonla takas etmişler gibi bir eleştiri var. Anladım. Yani özetle eleştirmenlerin ortak fikri şu: dizi hala televizyondaki en iyi işlerden biri, ancak ilk sezonun o kusursuz odağını biraz kaybetmiş ve daha büyük, daha çok tuzağına düşme riskiyle karşı karşıya. Aynen öyle. Karşımızda güçlü yönlerinin farkında olan, kendinden emin bir ikinci sezon var. Kendini yeniden icat etmeye çalışmıyor, sadece bildiği formülü daha geniş bir tuvalde uygulamaya odaklanıyor. Ve incelemelere göre bu küçük tökezlemelere rağmen bunu büyük ölçüde başarıyor. Peki tüm bunları konuştuktan sonra size üzerinde düşüneceğiniz son bir ilginç not bırakalım. Kaynaklarda gözümüze çarpan bir detay var. Orijinal ER dizisinin yaratıcısı Michael Crichton'ın mirasçıları The Pitt'in aslında ER'ın izinsiz bir yeniden çevrimi olduğunu iddia ederek bir dava açmışlar. Ki bu iddia ilk bakışta tamamen mantıksız değil. İki dizinin de yapımcısı aynı kişi, John Wells. Evet, Ve The Pitt'in başrolü Noah Weil, ER'ın efsanevi karakteri Dr. Carter'ı canlandırıyordu. doğru. Ancak The Pitt'in yaratıcıları dizilerinin tasarım gereği farklı olduğunda ısrar ediyorlar. Bu da bizi ve tabii ki sizi şu son soruyla baş başa bırakıyor. Yeniden çevrimlerin, yeniden başlatmaların hakim olduğu bir eğlence dünyasında bir eseri manevi devam filmi yapan şeyle onu basit bir kopya yapan şey arasındaki o ince çizgi nerededir? The Pitt eleştirivana göre bu çizgiyi doğru tarafta bulmuş gibi görünüyor. Sizi ilhamın nerede bittiğini ve taklidin nerede başladığını, bir hikayeyi taze ve özgün kılanın ne olduğunu düşünmeye davet ediyor.